Arkadaşlar, bu tütsülükte kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü eni 1,5 santime, şu kısmı 7 santim. Bunu şöyle yapıyorum. Sarıyı bantlamıyorum arkadaşlar. Çünkü içinde hava kabarcığı kalıyor ve bayağı bir çirkinlik oluşuyor. Hava kabarcığını çıkartamıyoruz falan. Onun yerine ben şimdi sadece şu kraf kağıdımı şu şekilde, bakın, kraf kağıdımı bu şekilde koyuyorum. Bakın şunu da yapayım size. Çıplak göze görün. Bunu da koyayım. Görün, bakın, hava kabarcığı oluyor. O hava kabarcığını da çıkartmak zor oluyor. Onun için en iyisi ben bunu sarı olanı arkadaşlar bantlamadan yapıyorum. Zaten kendisi laminasyonlu olduğu için olmuyor. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi bakın, şöyle göstereyim size. Bakın, şu kısımlarda hava kabarcığı oluştu. Arkadaşlar, ikiye katlıyorum boylamasına. Sonra alıyorum. İkisini şu şekilde ağız ağza gelecek şekilde bir araya getiriyorum. Şu fazla bantları alıyorum içinden. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı şuraya kadar gelecek şekilde alıyorum. Bunu tekrar arkadaşlar şöyle alıyorum ve bunun ikisini birbiriyle birleştiriyorum. Yapıma göbekten başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tutuyorum şu vaziyette ve bu şekilde birini alttan birini üstten olacak şekilde geçiriyorum. Şöyle. Buradan şöyle yukarıya çıkacağım. Birini de üstten. Buradan böyle yukarıya. Kahverengiyle çıkacağız. Şöyle yaptık. Şöyle geçirdim. Birini böyle üstten geçirdim. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Karem oluştu. Şimdi şu aradan çıkacağım. Şu aradan. Şurada. Neyle çıkıyorum? Bununla çıkıyorum. Şöyle birini alttan geçireceğim. Şöyle. Birini üstten geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar, bunu şu şekilde birleştirmem gerekiyor. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle şunu bunun arasına yerleştiriyorum. Sonra bunu şu şekilde kırıyorum ve bunu yakalayıp şu arada
şöyle içeriye geçiriyorum. Şimdi şunun arasını açıyorum. Şunu bakın. Bu kısmı böyle düzelttim. Gördünüz mü? Şimdi bunu alıyorum. Tam şunun içine. Bakın şuraya. Şunun içine sokuyoruz. Şöyle. Bakın bunun içine girdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunu alıyorum. Bunu şu şekilde katlıyorum. Aynı yere bunu sokuyorum. Aynı yere. Yani şuraya. Şöyle yakalıyorum. Ve içine itiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın göbek kısmını yaptık. Şunu birlikte yaptık. Şunu göstermeyeceğim. Sadece arkadaşlar daha önce yapmış olduğum benim bir mumluğum vardı. O mumlukta bu bölümü yaptığım kısmı keserek videomun hemen şu sağ köşesine ya da sol köşesine koyarak bunun ne şekilde yapıldığını size göstermeye çalışacağım. Şimdi siz onu orada izlediğiniz yerde bu tarafta ben bunun dikimine başlıyorum. Amacım arkadaşlar videoyu uzatmamak. Kağıdın ebadı küçük olduğu için arkadaşlar şimdi kalın ip iş görmüyor. Onun yerine ben şöyle dikiş ipiyle ben bunu dikeceğim arkadaşlar. Şunu belirteyim size. Bu tütsülükte şu kısım mumlukta olduğu gibi dikilmeyecek. Burası açık kalacak. Şimdi bunu ben bu şekilde tutuyorum ve şuradan itibaren şöyle dikmeye başlıyorum. Evet. Bu tarafta ya da bu tarafta video aşağıda oynuyor arkadaşlar. Hem benim bunu diktiğimi görürsünüz hem de bu bölümün nasıl yapıldığını anlarsınız. Bu ebat arkadaşlar takı yapımında kullanılır. Bakın şu ara boş, açık, bu arayı da dikiyoruz. Evet. Buradan buraya geçiyorum. Buraya geldim. Bakın şurası açık, burayı da dikiyoruz. Hem buradan hem döndüreceğiz, buradan dikeceğiz. Daha sonra da bunu bunun içine koyacağız. Bu şekilde dikeceğiz. Bu sefer farklı birleştirme yapacağım arkadaşlar. Şunun ikisini burada şöyle tam ortadan ikisini bir içeriye soktum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bunun birini
bu tarafa yatırdım. Diğerini bu tarafa yatırdım. Bu şekilde de şey yapılıyor. Şimdi şunu yakalıyorum. Bunu şunun içine, şuraya, şu araya sokuyoruz. Şöyle soktuk. Sonra şu var. Bunu da arkadaşlar, bunu da yakalayacağım şu araya. Bu şekilde de kenarlar birleştirilir. Bu şekilde kenarları birleştirdik. Şimdi bunun dikimine geçiyorum. Şuradan yakaladım. Şuradan içeriye girdim. Buraya bunu ben bir sabitleyeyim. Köşeleri kıracağız. Çanak gibi olacak. Tütsüyü yaktığımız zaman tütsünün tozları bunun içine dökülecek. Yere dökülmeyecek. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şu halkamız şu şekilde kırıyorum. Bunu bu şekilde kırıyorum ve buraya birleştirmeden önce şununla şunu birbirine sıkıca dikiyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde döndürüyorum. Burayı diktim. Şununla şunu dikiyorum. Bakın burayı diktim. Şimdi bunu şu köşeye kadar geleceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde olacak. Buradaki köşede yaptığım işlemleri her tarafta yapacağız. Yani 4 köşede de yapacağız. Birinci katını diktim. Şöyle. Şimdi şu ikinci katı da buna dikeceğim. İkinci katı da bu şekilde dikiyorum. Düz olarak dikiliyor ikinci kat. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Z olarak dikip gideceğiz. Düz olarak dikiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kırma falan yapılmıyor. Böyle dümdüz Z olarak dikip gidiyoruz. Zikzak olarak. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sırayı da diktim ve tütsülüğüm bitti. Şimdi şu orta kısımlarını dikmeyeceğiz demiştim hatırlarsanız. Bunları dikmedim ve şu şekilde kırıyorum bu bölümleri. Şöyle açıyoruz. Şimdi şöyle. Bakın şu orta kısımlar dikilmedi. İşte buraya ben mum sokacağım. Şöyle dikilmedi bakın. Bunun içine girecek şekilde şuradan içeriye sokuyoruz. Bakın. Mumumu yerleştirdim. Şu tütsüm arkadaşlar. Döküldüğü zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyimin içine, bunun içine dökülecek. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum.
Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.